How to Fix It'in 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Elif Bayraktar. Trendyol'da Fulfillment Tribe altında Stock Allocation ekibinde developer olarak çalışıyorum. 2,5 yılı aşkındır Trendyol'dayım. Bugün sizlerle legacy bir projemizi nasıl replatform ettik bunlar üzerine konuşacağız. Öncelikle arkadaşlarımın da kendini tanıtabilmesi için topu Hüseyin'e atıyorum. Selam herkese. Ben de Hüseyin Karak. Fulfillment Tribe altındaki Stock Allocation ekibinde developer olarak görev alıyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır Trendyol'da bulunuyorum. Herkese merhabalar. Recep Karaca ben de. Ben de aslında Eyüp ve Hüseyin'le aynı ekipte çalışıyorum. Trendyol'da 3. yılım. Ekipte developer'ım. Kendimden bu şekilde bahsedebilirim kısaca. Bugün nelerden bahsedeceksiniz? Aslında nasıl bir akışımız olacak? Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Bu arada tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sözü ben Hoş tekrar bulduk. alabilirim. Bugün kapsamlı epiklerdeki replatform süreçlerinde örnek proje üzerinden nasıl yöntemler izliyoruz, süreci nasıl ilerliyoruz onlardan bahsedeceğiz. Elif de girişte zaten bahsetmişti. Öncelikle akıştan bahsetmek isterim. Bugün biz kimiz? Bahsedeceğimiz uygulamalarda bazı temel kavramlar var. Temel kavramlar. Daha sonrasında legacy uygulama ve dezavantajları, neden replatforma ihtiyaç duyduk onlardan bahsettikten sonra event storming ve akış diyagramlarından bahsedip örnek birer çalışma göstereceğiz. En sonunda replatform sonrası uygulamamız hakkında bahsediyor olacağız. Ve biz kimizle başlayayım öncelikli olarak? Öncelikli olarak fulfillment'tan bahsedecek olursak kabaca verilen siparişlerin fiziksel karşılığındaki stokları bularak kargoya verilmesi diyebiliriz. Ki stoktan da birazdan bahsedeceğim ne olduğunu. Tabii bu kadar basit değil. Yani fiziksel ürünün fiziksel karşılığındaki stokları bularak kargoya verilmesi diyorum ama bu kadar basit değil. Her bir domainin kendine özgü hikayesi var ve her domain, hatta her domaindeki bir modülün saatlerce anlatılabilecek bir hikayesi var. Ama en böyle kısa haliyle bundan bahsedebilirim. Bu arada her bir domain dedim. Yaklaşık 7 tane ekip barındırıyor bizim Fulfillment Tribe'ı. Ya onun da ek bilgisini vereyim. Takım olarak ne yapıyoruz? Ondan da bahsedecek olursam Stock Allocation ekibi olarak alokasyon, sarf malzeme ve sayım, kusurlu ürün takibi, available stock, transfer süreçlerini içeren stok yönetimlerinden sorumluyuz diyebilirim. Az önce stok adı geçti. Ondan da bahsedeyim. Stok nedir? Stok, depolar içerisinde bulunan fiziksel ürünlerim diyebilirim. Örneğin satışa uygun olan, olmayan, mal kabulü yapılmış, raflara götürülmeyi bekleyen, satılmış, toplanmayı bekleyen veya paketlemeyi bekleyen tüm ürünleri düşünebiliriz. Mal kabul kaydı yapıldığında, ki bu iki şekilde olabilir. Sıfırdan yeni bir mal kabul kaydı yapılabilir. Ürün ilk defa geliyordur ya da iadeden geldiği durumlarda mal kabul kaydı oluyor. Stoğun life cycle'ı başlıyor. Ta ki sevk edildiği ana kadar sistemde varlığını devam ettiriyor. Zaten sistemde varlığını devam ettirdiği süreç boyunca da siz Trendyol deposundan çıkan ürünlere iptal yapabiliyorsunuz. Sevk edildikten sonra bendeki karşılığı da bittiği için artık o saatten sonra iptal değil, sizin evinize geldikten sonra iade süreçleri başlıyor diyebilirim. Alokasyon nedir? Ondan bahsedeceğim ki alokasyon bugün bahsedeceğim legacy uygulamanın da kendisi oluyor. O yüzden alokasyon kelimesini anlamakta çok faydalı olacaktır. Bunu bir çizim üzerinden bahsedebilirim belki. Şöyle bir görselimiz var. Sol tarafta benim bir depom var ki şu an Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere birden fazla depomuz var. Her deponda farklı bir layout var. Bu deponun küçük bir bölümü olarak düşünebilirsiniz. Yani deponun küçük bir yansıması olarak bu depodaki X katındaki bir areanın görüntüsü diyebilirim. Bunlar da modüllerim oluyor. Depoda birden fazla ürünüm oluyor. Ürün dediğim örneğin kırmızı kazak ve yeşil pantolon. Onların depodaki fiziksel karşılıkları ise stoklarım oluyor. Örneğin şu modülümde benim 1, 2, 3, 4 tane yeşil pantolona karşılık gelen stoğum mevcut. Yani yeşil pantolon ürününe karşılık gelen stoğum mevcut. Alokasyon ise şöyle söyleyeyim, siz internet sitesinden bir sipariş verdiğinizde yeşil pantolon ve kırmızı kazak olarak bunun siparişini veriyorsunuz ve bunların binlerce karşılığı var farklı depolarda, hatta farklı ülkelerde. Biz ise uygun depodan size uygun stokları bularak sizin için ayırıyoruz. Örneğin kırmızı kazak artık atıyorum 3. kattaki 5A arayasındaki şu modüldeki kazak olarak ayrılıyor. Yeşil pantolonda diyelim
burası. Artık bunlar sizin için ayrılmış oluyor. Yani verdiğiniz ürün depolarımdaki fiziksel stoklarla eşleşmesi olayına alokasyon diyorum. Tabi burada birkaç şeyden bahsetmek lazım. Yani bahsettiğim çok basit gözüküyor, bir ürün var, eşleştiriyor stoklarla. Burada birbirine en yakın stoklarla eşleştirilme mevzuları var ki toplayan arkadaşlar daha kolay toplasın. Deponun farklı yerlerinde gözüküyor. Belki buradaki modül lokasyonlar kilitli olabilir ya da atıyorum şu pantolon başkası için aloke edilmiş olabilir. Şu kusurlu olabilir. Böyle farklı business'ları var. Hani biz içlerinden en uygun olanını eşleştiriyoruz. Onun dışında da deponun görüntüsünden de bahsedecek olsak şimdi farklı yerlerde kazaklar ve pantolonlar dağılmış gözüküyor. Hani rastgele gibi düşünebilirsiniz. Burada rastgele bir dağıtım yok. Yerden kazanım, verimlilik gibi amaçlarla bizim planlama ekibimiz var. Bu ürünleri belli lokasyonlara dağıtıyor ve belli rule setleri var ki bu işte verimlilik oluyor, birbirine daha çok satılan ürünlerin yakın yerlere konulması, toplamada verimlilik olsun gibi süreçleri de mevcut. Yani bu ürünler rastgele dağıtılmış değil ve ben sadece içlerinden hani atıyorum top bir çek bir şeye göre orderla ve ver şeklinde değil, farklı rule'larım var. Onlara göre eşleştirme yapıyorum diyebilirim. Alokasyonda bu şekilde. Ee, Onun dışında distance matrix diye bir şeyden bahsedeceğim ki az önce de bir kelime kullandım. Hani birbirine en yakın lokasyonlardan toplama yapıyorum ki görevli arkadaş en kısa daha kolay toplasın verimli bir şekilde diye. Distance matrix aslında buna yarıyor. Stokların toplama esnasında toplama yapan görevli arkadaşın daha az eforla daha fazla stok toplaması için birbirine en yakın lokasyonlardan bulma işlemini sağlayan servisimize distance matrix diyoruz. Ki şu an burada distance matrix şeyin bir ek bir bilgisini verebilirim. Daha performanslı çalışması için GraphQL çalışmaları yapıyor. Distance matrix'in algoritmasında kullanılacak soru olarak da GraphQL kullanılacak diyebilirim. Böyle bir ek bilgi de vereyim. Genel olarak temel kavramlar da bu şekilde. Şimdi size legacy olan allocation projemizi nasıl refactor ettik? Hangi aşamalardan geçirdik? Onlardan bahsetmeden önce bir projemizden de bahsetmek isterim. Yani projemiz nedir, nasıl iş yapıyor? Onu da yine görsel üzerinden anlatabilirim. Basit bir görselim var. Aslında siz sipariş oluşturduğunuzda yukarıda bir kişi işte yeşil pantolon ve kırmızı kazak sipariş veriyordu. Sipariş verdiğinde bizde de bir event tetikleniyordu. Farklı bir tribe altında. Biz bu eventi dinleyerek ki arada farklı federasyonlar vesaire var. O iç detaylara girmiyorum. Ben eventi dinleyerek consumer'ımda bunu bir store prosedür var. Onu execute ediyordum. Store prosedür ne yapıyordu? İşte order'ın bilgisini çekiyordu. Bana order ID bilgisi geliyor vesaire. O order'a ait ne siparişler verilmiş? İşte atıyorum yeşil kazak, pardon, kırmızı kazak, yeşil pantolon ki bunlar daha önce aloke edilmiş olabilir. Sadece birine alokasyon yapabilirim. Kendi iç business'ları var. Daha sonra o verilen ürünlere ait uygun stokların çekilmesi, çekilen stoklarla siparişin alokasyonunun yapılması, daha sonra da toplama yapan arkadaşların toplama yapabilmesi için task görev oluşturulması, toplama görevinin oluşturulması gibi store prosedürün böyle belli başlı görevleri vardı ve nihai olarak bu işlemleri yapıyordu. Şimdi biz burada ne gibi dezavantajlar vardı? Neden replatforma ihtiyaç duyduk? Aslında onlardan bahsedeyim. Az önce şeyden bahsettim. Order'ı çekiyor, uygun stoğu çekiyor, stoğu aloke ediyor, bir stok üstünde update'im var. İşte görevli arkadaşın toplaması için bir görev toplama task'ı oluşturuyor, bir tabloya insert işlemi yapıyorum. Burada aslında birden fazla tabloya kurut işlemleri var. Ve bunlar şu an her biri farklı ekip. Order dediğim farklı ekip, stock dediğim biziz, stock ekibi. Task dediğim bambaşka bir ekip, Tribe'ın altında. Haliyle ben aslında tüm kontekste erişebiliyordu bu store prosedür ve farklı kontekstlere erişebildiği için de bu yapı çok sürdürülebilir değil de mikroservis yapısına uygun değil. Event based bir yapı yapmak istediğimizde bunu yönetemiyoruz. Keza farklı bir ekip şunu da diyebilir şu an. Örneğin Task ekibi dedi ki ben artık MS SQL kullanıyoruz diyelim biz. MS SQL'den çıkmak istiyorum. Farklı bir yerde data source'umu tutacağım ve sen benim kontekstime haliyle erişme diyor. Ki data source'da değiştirmek istediği zaman bu yapı onun önünde de bir engel oluyordu. Böyle bir çok büyük bir dezavantajımız vardı. Onun dışında store prosedürü üstünde çalıştığı için bir hata anında diyelim ki mesela bu sipariş için uygun bir stok vardı ama siz aloke edememişsiniz. Neden edememişsiniz vesaire diye sorular geldiğinde hatayı tespit etmek, bunu debuglamak
Çok zordu. Yani yüzlerce satır store prosedür düşünün ki ben onun içinden hatayı bulacağım ki o an yaptığı bir işlemi trace etmem gerekebiliyor. Tekrar reproduce edemeyebilirim. Ve onun dışında da yeni feature'lar eklemek istediği zaman da haliyle çok zor. Birden fazla ekibin konteksi var. Yeni bir feature eklemek o store prosedüre muazzam zor diyebilirim. Onun dışında test yazamıyorsun. Yeni bir feature'ı ekledim diyelim. Bütün case'leri baştan sona manuel koşmam lazım. Ama şu an işte en son bahsedeceğiz yeni uygulamamızda. Testlerimizi yazdık. Yeni feature eklediğimiz zaman ilgili testleri de zaten TDD ile yazıyoruz. Testlerin eklenmiş oluyor. Çalıştırıyoruz. Farklı yerler etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi çok kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Bunu store prosedüründe gerçekleştiremiyorum. Sonuç olarak developer gözüyle bakıldığında sürdürülebilir bir yöntem değil. Ya bakım maliyeti yüksek, kod okuması, hata tespiti, yeni feature eklenmesi zor bir sistemdi. Biz bu yüzden replatform ihtiyacı hissettik. Hatta resmin üstünde versiyon 2 diyor. Bundan önceki versiyon 1'den order create diye bir event de yok. Belli bir job çalışıp gelen siparişleri toplayarak toplu bir işlem yaratıyormuş. Onu da hani bilgi olarak vereyim. O esnada store prosedür aynı anda birden çok sipariş için çalıştırdığı için DB seviyesinde kesintiler de oluyormuş. Bu da aslında bir replatform edilmiş bir uygulama ama tabii çok eski yıllardan bahsediyorum. Bizdeki versiyon da bu şekildeydi. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı da replatforma ihtiyaç duyduk ve yaptık diyebilirim. Peki şimdi legacy bir proje var. Ön analizleri yapıldı, takıma kadar geldi. Bundan sonra takımda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu çalışmadan ben bahsedeyim Elif. Alokasyon replatforming projesi geldiğinde ekibimizin genel durumu şu şekildeydi. Ekipte yaklaşık 4-5 kişiydik. Yeni gelen arkadaşların sayısı da ekibin sayısı kadar da yaklaşık olarak. Yani bir 4-5 kişilikte yeni arkadaş vardı. Zaten bu yeni gelen arkadaşlarda alokasyon bilgisi hiç yoktu. Ama ekipte bulunan arkadaşlarda da aslında hepsinde alokasyon bilgisi yoktu. Çünkü replatforming projesi gelene kadar çok girdiğimiz bir domain değildi açıkçası. Ondan dolayı hem yeni gelen arkadaşların domain bilgisini hem ekipte zaten halihazırda olan ama alokasyon sürecini bilmeyen arkadaşların domain bilgisini geliştirmek adına Event Storming isminde bir çalışma yaptık. Böyle bir cümle olarak bahsetmek gerekirse şu şekilde bahsedebilirim. Developerların, QA'lerin, domain expertlerin kısacası bütün paydaşların bir arada olduğu bir toplantılar serisinde bir arada oldukları ve bu toplantıların sonucunda da ortaya bir akış yamasının çıktığı, bir akışın çıktığı sürecin bütününe event storming diyebiliriz. Çok kısa şu renklerden bahsetmek istiyorum. Event storming'de bu renklerin bir anlamları var. Biz aslında akış yaması çıkartırken her bir karta renk veriyoruz. Yani kartlara örneğin mesela burada demişiz ki bizim için turuncu event'tir, mor policy'dir, mavi command'tır gibi yeşiller condition'lardır. Bunların hepsinin bir anlamı var. Order created mesela bizim için bir event'tir. Bunları yazıyoruz. Daha sonrasında bunları bir akışa döküyoruz bu işin sonunda. Örneğin order created bizim için bir event'tir. Yukarıda legend'larda bahsettiğim renkleri karşılık aslında bunlar. Mesela mavi command'tı. Distance matrix start command maviye yazılmış. Stok bulundu mu bulunmadı mı yeşil renkliydi. Yeşile yazılmış. Burada yes ve no'ya göre ayrılmış. Bu şekilde böyle renk renk bunları ayrı ayrı ortaya bir akış şeması çıkartıyoruz diyebilirim en sonunda. Peki şimdi ekranda bir board görüyoruz. Bu board online mıydı, offline mıydı? Yani yerinde bir hazırlık mı yapıldı yoksa online bir tool üzerinden bir board mu hazırlandı? Bu çalışmayı yaptığımızda uzaktan çalışıyorduk. Pandemi sonrası süreçti. Ondan dolayı online gerçekleştirdik. Ama offline yapıldığında da örneğin aranızdan birini toplantı yöneticisi seçip board'un başına hani o arkadaşı geçirip diğer arkadaşlar da masanın etrafında toplanıp ellerinde böyle renk renk postitler olduğunu düşünün. Herkes postitlere kalem kağıt eşliğinde bunları yazsa sonrasında gidip o board'a yapıştırsa offline bir şekilde de yapılabilir. Online, offline ikisi de yapılabiliyor. Benim burada belki kendi şahsi fikrimi söylemem gerekirse bence online board'un avantajları oluyor. Ya kartlar sürekli gidiyor, geliyor, siliyoruz, birleştiriyoruz, böyle timeline çıkıyor, yakınlaştığımızda okuyor vesaire.
Daha sonrasında da farklı arkadaşlar geldiği zaman işte daha önce Eventstorming yapmamış oluyor. Diyelim ki Eventstorming yapacağız. İşte bak örnek boardlarımız bunlardı vesaire. Tabii öbüründe de resim çekebiliriz ama belki resme yaklaştığında kartları okuyamayacak. İşte daha efektif olmuyor. O şekilde online iletilebilir ama tabii imkanınız varsa eğer hani aynı ofiste buluşma şu an remote çalışıyoruz ama istediğimizde buluşabiliyoruz. Uyarsa fiziksel olarak aynı ortamda bulunup online board'u kullanmak bence daha keyifli olabilir. Yani fiziksel olarak da aynı ortamda bulunmak daha efektif oluyor. Hani hem aynı zamanda postlerde doğayı da koruma her şey olsun Hı hı. hem oluyor hem de sonrasında diğer arkadaşlar da bakıyor ki bizde deployment, development esnasında da bazen sık sık buraya geri dönüp baktığımız oluyor. Online board'un avantajları daha kolay oluyor. Resimden okumak mesela çok zor olur. Board şimdi farklı bir yerde. Niye Hı hı. düşünebilir? Hibrit bir sistem belki daha efektif olabilir. Evet, haklısın. Peki az önce bir de Recep şeyden bahsettin sen. Yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Onları da bir şekilde sürece dahil ettik. Peki bunu nasıl gerçekleştirdik? Çünkü onlar domaini bilmiyor o anda. Hangi commandlar olabilir, hangi eventler atılabilir ya da hangi policy'ler var bunları bilmiyorlar. Onlar sürece nasıl dahil oldu? O süreci de şöyle yönettik. E, Önce dedik ki akış şemasını boş verelim. Herhangi bir şema düşünmeyelim. Herkes hakkına gelen event'i, command'ı, condition'ı, yukarıda gördüğünüz o renklerin karşılığında aklınıza ne geliyorsa bunları bir yere yazın ve yapıştırın. Bunları tek tek herkes aklına gelen her şeyi yazdı. Mesela benim aklıma order credit geldi. Hüseyin'in aklına stock found geldi. Elif'in aklına da belki o anda shortage policy'si geldi. Onu da mora yazdı. Böyle renk renk yazıyoruz. Burada herhangi bir sıra yok. En sonda şimdi burada çünkü domaini bilmeyen arkadaşlar bunların hangi sıraya nereye karşılık geleceğini bilmeyebilirler. Ama genel zaten alokasyon sürecini bildikleri için en azından şunu bilirler. Benim bir stok buluyor olmam lazım. Bana bir order akıyor olması lazım. Bu işin sonucunda bir order'la stock'un eşleşmiş olması lazım gibi. Hani bu tarz konseptleri zaten böyle ilk andan itibaren bunları anlamaya başlıyorlar. Ondan dolayı bu tarz event isimleri yazabiliyorlar. Ama herhangi bir akış olmuyor. Dümdüz yazıyoruz ilk aşamada. Bir de şöyle bazen etkileri oluyor. Hani yeni gelmiş arkadaşlar bizde rotasyondan yapıyor. Bu arada Trendyol'da rotasyon kültürü var. Belli bir süreye geçtikten sonra Trendyol rotasyonu teşvikliyor. Gelen arkadaşlar belki aynı tribe içinden farklı ekiplerden geldi. Zaten hani genel olarak konsepte hakim. Ya da bizimle ilişkili farklı bir tribe'den gelmiş de olabilir. O domaini bilmese de mesela lokasyon domainini bilmiyor ama birbirimize ilişkimiz var. Diyelim tribe içinden gelmiş olsun. Biz şu eventi tetikleyeceğiz dediğim zaman o şöyle şeyler de diyebiliyor. Ya sen onu tetiklersin ama atıyorum şu ekipteki şu domain bundan etkilenir ya da ona etkisi olur. Çünkü adam da farklı bir domaini biliyor. Bize öyle katkıları olduğu da oldu yani. Hani ve ben şeyi de söyleyeyim. Ben bu alokasyon projesinde alokasyona çok hakim değildim işin aslında. Bu event storminglerden sonra ben neyi neden yapacağıma çok hakim oldum. Belki benim çok katkım olmadı ama bana çok katkısı oldu. Neyi neden yapacağımı biliyorum. Bir event tetiklediğimde etkilerinin neler olacağını biliyorum. Bu sayede de geliştirme esnasında ben geliştirmeyi yaparken diyorum ki mesela bu event atarsam ha çünkü gözümde bir timeline var. Diyorum ki buraları etkiler. Belki orayı geliştirecek arkadaşlarla da iletişime geçiyorum ya da ona göre yazıyorum. Bu sayede bence bug sayısı da azalıyor. Çünkü gerçekten hiç süreci bilmeyen bir arkadaş bu çalışmaların sonucunda sürece hakim oluyor. Neden sonuç ilişkilerini de kurabiliyor diyebilirim. Ama kesinlikle katılıyorum ben de. Kesinlikle içselleştiriyorsunuz. Yani Event Kesinlikle. Storming'de bütün hikayeyi modellere kadar kafanızda bir şeyler canlanmış oluyor. Ve development bittikten sonra da o hikaye kafanızda oluyor gerçekten. Buna ben de %100 katılıyorum. Peki Event Storming için ne kadar zaman ayrıldı bu Legacy proje için? Başka Event Storming'ler de oluyor elbette ama bunun için ne kadar zaman ayrıldı? Bir de bu board temsili değil mi? Evet, hele bu temsili. Hani çünkü normalde buranın arkasında çok daha örneğin stok bulunduktan sonra bambaşka upuzun bir süreç daha var örneğin. Burayı temsili bir şekilde e, böyle bir akış çizdik. Onun haricinde e, aslında şöyle yönettik.
biz bir haftalık sprintler koşuyoruz. E, Örneğin ilk gün öğrenmeyle geçti. Hani renklerin anlamları, genel olarak konsept. e, Aramızdan birisi seçildi, daha önce uygulamış birisi Event Storming'i. O böyle genel olarak önceki deneyimlerinden bahsetti vesaire. Sonra böyle ilk günün akşamına doğru, öğleden sonrası ikinci gün tümüyle yavaş yavaş böyle board'u doldurmakla geçti. Ufaktan mesela şu sol tarafta gördüğünüz gibi akışsız aklımıza gelen kartları yapıştırdık. Sonra böyle üçüncü, dördüncü gün yavaştan bunlar akışlara dönmeye başladı. E, Tek tek kartların üzerinden geçildi. Order created sizce nereye gelmeli? Bence buraya gelmeli, şuraya gelmeli vesaire. Süreçler tek tek dağlandı. Stock found buraya yerleştirildi. Belki dedik ki stock found'un arkasında bambaşka bir süreç var. Burayı daha da derin girmemiz gerekiyor. Üçüncü, dördüncü günde buralara daha derin girildi. Sonra aslında beşinci günde de yavaştan tamamlanma süreci diyebilirim. Orada da akış yamasını çıkarttık. Peki. Akış yamasından... Buyur Elif, sen O arada girebilirsin. hemen bir araya girmek istedim. Burada ne gibi kazanımlarımız oldu? Bir de yani çıktılardan aslında ne elde ettik? Az önce Hüseyin sanki biraz bahsetti aslında ama istersen tekrar üstünden de geçebilirsin farklı şeyler varsa. Bir de akış Tabii. şeması dedin. Dokümantasyon var anladığım kadarıyla. Bu dokümantasyonu da bizlere kazanımlardan sonra aktarabilir misin? Tabii. Şöyle çıktılar elde ettik. Aslında dediğim gibi bu toplantılarda bütün ekip oradaydı. Bütün paydaşlar oradaydı. Domain expert'ler, QA'ler, development team, application code vesaire. Örneğin bir tane yukarıdan örnek göstermem gerekirse Shortage Applied eventini örnek gösterebilirim. Şu anda ekipte Shortage Applied dendiğinde bütün paydaşlar bunun ne anlama geldiğini biliyor. Uygulama kodunda da bu şekilde barınıyor zaten bu süreç. Onun haricinde e, diğer çıktığımızda bu işlemin sonucunda bir akış şeması çıkarttık. Teknik bir akış şeması çıkarttık. Şöyle şeyler yaşanıyor. Burada yanlışlıkla teknik kısımlara girmeye çalışabiliyorsunuz. Biz mesela topic, event isimleri gibi konulara çok fazla girdik. İstek atacağımız endpointler, get mi atalım, post mu atalım, onları çok fazla konuşmaya çalıştık. Orada biraz daha araya toplantı yöneticisinin girip bunları kesmesi gerekiyor. Oralara çok dallanmayı önlemesi gerekiyor. Bunları konuşacağımız yer daha çok bu akış şeması. Bu arada Burada mesela, buyur Hüseyin. pardon hocam. Akışa geçince Event Storming ile alakalı bir şey söyleyecektim de bu arada Buyur. pratiklerinden bahsetmiyoruz. Genel konseptten ve uyguladığımızdan bahsediyoruz. Şu an Trendyol Tech kanalında bununla alakalı da DDD session'ları oluyor. Orada Event Storming'de detaylı bir çalışması var. Hani eğer nasıl uygulanıyor, nasıl pratiğini görmek isterseniz o videolardan da izleyebilirsin. Bizimki aslında burada sadece genel olarak kullandığımızdan genel konseptlerinden bahsetmek oluyor. Yani detaylı merak ederseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz Trendyol Tech'ten. Onu belirtmek istemiştim. Aynen. Çok aslında böyle hani teknik kısımlara girmeden anlatmış olduk. Biraz yüzeysel geçtik. Biraz deneyimlerimizden bahsetmiş olduk. Ee, Bu işin çıktısı olarak da şöyle bir akış şeması çıkarttık. Bu hani demin günlerden bahsediyordum ya, beşinci güne denk geliyor diyebilirim. Artık sonunda mesela order created hangi teknolojiyle bize gelecek? Mesela Kafka logosu koymuşuz. Hangi payload'la gelecek? Bunun tipi ne olacak? Long demişiz. Order ID gelecek ve long'la gelecek. Aşağıda istek atacağımız Eros API var. Buraya postla vuracağız. Şu payload'la vuracağız vesaire gibi detaylardan bahsettik. Aslında kazanımlarımız bu şekilde. İşin sonunda böyle bir dokümantasyon çıkmış oluyor ortaya. Hı hı. Bu da temsili tabii. Evet. Da şeyde belirteyim. Bu arada biz çizimlere çok önem veriyoruz. Onu da remote çalışkan avantajlarını çok gördük. Şu an yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ya bu çizimler sayesinde şöyle şeyler oluyor bazen. Az önce Recep bahsetti dedi ki atıyorum order shortage applied. Herkes aynı şeyi anlıyor okey ama diyelim ki bu iki farklı yerden produce ediliyor diyelim ve biz bir yeni feature ekleyeceğiz ya da bir konuyu tartışıyoruz. Ben order shortage applied diyorum ama o yukarıdaki kısmı anlıyor. Ben aşağıdakinden bahsetmek istiyorum. Aynı şeyi anlıyoruz ama farklı yerlerden produce ediliyor. Farklı belki tetiklenme yerleri var.
kargaşalar olabiliyor. Biz çizimi açıyoruz, bak diyoruz ki ben buradan prodüse edilen aşama için konuşuyorum. Bu buradan tetikleniyor vesaire. Çok basit şekilde anlaşabiliyoruz. Biz hatta şu an o kadar yaygınlaştırdık ki domainlerde zaten çizmeye çalışıyoruz. Yeni bir özellik eklediğimizde Jira kullanıyoruz bu arada. Maddelerin içine ekran görüntülerini ekliyoruz. Diyoruz ki bu çizimdeki, bu akıştaki burası için konuşuyoruz. Şöyle etkileri olacak. Bu sayede planning sürelerimiz de kısaldığını, şu an meyvelerini topluyoruz yani. Planningler kısalmaya başladı. Tartışmalar daha kolay sonuç. Çünkü herkes çok net görüyor. Çok net sorular soruluyor ve çizimler üstünden faydaları oluyor. Bence çizime çok önem vermek gerekiyor. Biz çok avantajını görüyoruz. Çok da güncel tutmak gerekiyor aslında Hüseyin dediği gibi. Kesinlikle her bir feature eklediğinizde önce çizimini de güncellemek gerekiyor ki bir sonrakilerde kolaylık olsun. Hani Kesinlikle. Peki aslında hem teknik tarafta hem de domain tarafında domaini anlamak için yapılanları hem de event storming'de aslında neler yapılıyor? Bunlar hakkında bir miktar fikir sahibi olmuş oldu izleyicilerimiz. Peki replatforming yapılan proje içinde aslında birkaç sorun var birkaç sorun var benim. Replatform sonrası teknik olarak değişen süreçlerden de bahsedebilir misiniz? orada da ben girebilirim. Söz hakkını alayım. Öncelikli olarak şöyle değişiklikler oldu. Event based bir yapıya döndük. Mesaj streaming olarak Kafka kullandık. Event based derken order created'ı zaten dinliyorduk event olarak ama diğer süreçler sync devam ediyordu. Bir store prosedürün içinde ardışlı olarak devam eden süreçlerdi. Burayı async hale getirdik ki farklı ekipler vardı. Her ekibin kendi sorumlu olduğu noktaları parçalamış olduk. Yani kısaca aslında yaptığımız buradaki en büyük değişiklik bir siparişin sync olan sürecini async hale getirdik. Diğer taraftan herhangi bir aşamada hata alındığında tüm sürecin rollback olması gibi bir durum vardı. Çünkü store prosedür başlıyor, bazı işlemler yapıyor diyelim yarıda bir hata aldı vesaire uygun olmayan bir durum oluştu. Hepsi geri alınıyordu. Burada sistem süreçlerini parçaladığımız için daha resilient bir sistem çıktı. Yani retry mekanizmalarımızı kurduk, circuit breaker'larımızı kurduk. Her işlemin kendi bir retry mekanizması vesaire oldu. Daha available sistem ortaya çıktı diyebilirim. Diğer açımdan SP'de hata olduğunda hatanın kaynağını bulmak oldukça zordu. Ondan bahsetmiştim. Yeni sistemle birlikte nerede ne yaşandı bulmak oldukça kolaylaştı. Logging mekanizmalarımızı geliştirdik. Store prosedürde gerekli loglamaları yapamıyorduk. Şu an hangi aşamada ne işlemler yapılmış çok kolaylıkla bakabiliyorum. Bir kullanıcı müşterimiz bize dediğinde atıyorum bu siparişin uygun stok vardı neden aloke edemedin dediğimde ben sistemden loglarıma bakarak diyorum ki bak bu rule'a uymamış sen uygun olarak gördün ama şu an o an sistemde bu stoğun şöyle bir durumu varmış diyelim ki lokasyonu kilitliymiş vesaire gibi metrikleri çok kolaylıkla verebiliyorum. Direkt hatta ekranlarında verebiliyoruz onları bize bile gelmelerine gerek kalmıyor. Onun dışında bir back office muhabbeti zaten var. Az önce de bahsettim. Raporlama ekranlarımız var. Bunlar ne yapıyordu? MS SQL üstündeki tablolar üzerinden çıkarımlar yapıyordu. Rapor ekranları hem DB'ye yük maliyeti vardı hem de çok uzun süre beklemeler oluyordu. Biz dedik ki bunu işlem tablolarından çıkartmak yerine ki her biri artık farklı domainler dedik. Ortak kullanmak da çok şey olurdu. Pivotal event based bir yapıya geçtik. Pivotal eventleri dinleyelim dedik. Böyle çok önemli eventleri dinleyerek onları farklı bir DB'ye ki biz burada Elasticsearch seçtik data source olarak. Elasticsearch'e kendi raporlama ekranlarının modellerine uygun olarak store edelim dedik ki kullanıcı istediği zaman çok hızlı bir şekilde istediği verileri elde edebiliyor. Raporlama ekranları da rahatladı. DB de haliyle rahatladı diyebilirim. Onun dışında Distance Matrix'ten bahsetmiştik. MS SQL'deyken böyle birbirine en yakın lokasyonlardan aloke çalıştırılması çok mümkün değildi. Farklı modüllere yaptık. API'lerimiz, consumer'larımız var. Hala Distance Matrix'i de çok kolay entegre edebildik. Farklı bir servisi çağırıyoruz ve birbirine daha yakın lokasyonlardan alokasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Kafka kullandığımızdan bahsetmiştim zaten. Burada mesela streaming olarak Kafka kullanıyoruz. Genel olarak özetle de böyle replatform sonrası avantajlarımız ortaya çıktı. Peki uygulamayı geliştirirken veya geliştirdikten sonra deployment aşamasında yaşadığınız sıkıntılar oldu mu? Evet oldu. Demin örneğin Hüseyin Distance Matrix'ten bahsetti. Distance Matrix'i
Biz proje ilk çıktığımızda ST lokasyonla birleşik bir şekilde çıkmıştık. Yani aynı proje altında barınıyorlardı. Sonrasında fark ettik ki böyle bir CPU memori artışı var. Bir restartlar var vesaire. Orada şunu anladık. Matrix kendi içerisinde çok fazla zaten CPU memori harcayan bir uygulama. Bir parçaydı daha doğrusu ilk çıktığımızda. Çünkü elinde yüklü bir order listesi var, stok listesi var. Böyle eşleştirmeye çalışıyor ikisini. Ondan dolayı böyle bir restartlar başladı bizim ST lokasyonda. CPU memori artışları başladı. Orada ilk aşamada CPU memoriyi arttırdık hızlıca. Bayağı düşük geldi. Sonrasında baktık hani olacak gibi değil. Bayağı arttırmak gerekiyor artık. Dedik ki bu Distance Matrix'i ayıralım. Kendi başına bir API olsun. ST lokasyonunu da oraya yönlendirelim. En azından Distance Matrix'te bir restart, bir yavaşlık durumu olduğunda ST lokasyonu etkilemesin. Bu şekilde bir sıkıntı yaşamıştık. Abi benim de var aslında bir problem. Yani biz bu yapıyı yaparken zaten halihazırda dediğimiz gibi versiyon 2 vardı. Atıyorum biz versiyon 3 çıkıyoruz. Deployment esnasında feature toggle'lı çıkalım demiştik. Yani atıyorum eskiyi kapat, yeniyi aç. Bir problem olursa da yeniyi kapatalım, tekrardan eskiyi açalım diye feature toggle'lı ilerlemiştik. Allah'tan öyle yapmışız. Deployment yaptıktan sonra aslında bu da bizim Kafka'yı tecrübe ettiğimiz ilk projelerden biri diyeyim. Daha öncesinde farklı projede tecrübe etmiştik ama orada data consistency vesaire çok problem değildi. Burada şöyle bir problem oldu. Deploy'u yaptık. Herhangi bir sorun yok. Alokasyonlar akıyor. Sürelerden de memnunuz. İşte çıktılardan hoş güzel. Böyle çok kritik olmayan performans iyileştirmesi de yapmak istemiştik. Küçük bir değişiklik yapıp deployment yaptıktan sonra support arkadaşlardan, bu arada bizde depodaki müşteriler bizim aramızda support arkadaşlar var. Problemler geldiğinde onlar geliyor, inceliyorlar. Daha sonra bize yönlendiriyorlar eğer problem olursa. Arkadaşlar datanın bütünlüğünün bozulduğunu, işte siparişlerin saçmaladığını, dertlerin olduğunu ilettiler. Biz sisteme baktık, aslında bir anormallik yok ki, zaten saatlerce de çalışmıştı, hiçbir sıkıntı yoktu. Dedik deployment'tan mı kaynaklanıyor acaba, olabilir mi? En son oraya geldik, bulamadık çünkü bir şeyleri. Daha sonra tekrar bir dummy deployment yaptık. Fark ettik ki deployment'tan yine deployment esnasındaki siparişlerde problemler oluyor. Şöyle bir şey tecrübeledik. Biz zaten Kafka'da gerekli konfigürasyonları yapmıştık. Yaptığımız konfigürasyonların en optimal, bizim için uygun olan konfigürasyonlarda Kafka aslında at least one, yani minimum bir kere işlerim, birden fazla işleyebilirim gibi çalıştığını fark ettik ve deployment anında Kafka bu arada order, sıralı işleme imkan veriyor. Sıranın geriye gittiğini, yani işlediğim bir mesajı tekrardan geriye dönüp işlemeye başladığını fark ettik. Tekrar da aynı mesajı işlediğimiz için aslında siparişlerin alokasyonlarında bir problem meydana geliyordu. Bu arada tabii şeyler de aklınıza gelebilir. Ya idempotent yazmıyor musunuz? İşte hani en tane de gelse sizin için ne değişiyor? Ya bu alokasyon sürecinde idempotent yapmamız çok mümkün değil. Çünkü siparişi ben aloke ettikten sonra bazı süreçlerden dolayı görevini iptal edip tekrar alokasyon çalıştırabiliyorum. Paketlemeye kadar gittiği halde atıyorum o stokla siparişin ilişkisini kesip alokasyonu iptal edip yeniden çalıştırdığımız oluyor. Yani bana bir sipariş uygun detayı varsa, en kere gelirse ben onu en kere çalıştırırım. O yüzden idempotent'i sağlayamıyorduk. Nasıl bir çözüm sağladık? Dedik ki Kafka ordered işliyor, sıralı işliyor. Redis seçtik. Bu arada bir mekanizma kuralım. Ben eğer bir mesajı atıyorum Kafka'daki o partition'daki offset'i işlemişsem onu bir yerde store edeyim. Daha sonrasında bana yine gelirse onu işlemeyin. Ben bunu işledim. Böyle bir aydın potansiyeli aslında biz de sağladık ki, hatta orada dedik ki mesajların her birini tutmayalım. Zaten order gittiği için sonuncuyu tutayım. Sonuncudan önce gelen bir sayı bana gelirse, atıyorum ben 20'yi işledim, 20'yi tutuyorum. 15 gelirse ben bunu zaten işlemiştim deyip ignore ediyoruz. Böyle bir geliştirme yaptık. Orada feature toggle'ı çıkmanda çok faydasını gördük. Çünkü biz sistemi tekrardan eskisini açtık. Yenisini devre dışı bırakıp gerekli geliştirmeler ve tekrardan testleri koştuktan sonra sistemimizi geçmiştik. Bayağı da saatlerce o gün o deployment esnasındaki siparişleri e, toplamakla da uğraşmıştık. Çok tatlı anılarımız yoktu orada ama neyse ki topladık, çok hızlı da şey yaptık. Böyle bir anda başımızdan geçmişti. Aslında bir serüven gibi oldu yine bu bölümde. Nereden nereye gelmiş gibi bir hikaye gibi oldu. Peki başka aktaracağınız bir şey yoksa benim de sorum kalmadı. Ek söyleyebilecekleriniz varsa dinleyelim.
Benim yok. Herkese, dinleyen herkese teşekkür ederim. Sadece şunu ekleyebilirim. Ya biz yeni bir replatform sürecinde kullandığımız yöntemler, tool'lar, 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Hani eğer farklı ekipte, şirketler uyguladığı bize katkı sağlayacak yöntemler, farklı tool'lar varsa yorum olarak eklerlerse hani biz de kazanım elde etmek isteriz. Yorumları açığız. Farklı yorumlar olur, feedbackler olur. Alırsak biz de çok seviniriz diyebilirim. Onun için teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederiz. Peki, o zaman ben de teşekkür ederim dinleyenlere, izleyenlere ve sizlere. How to Fix It'in bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman.